Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayramda gönül rahatlığıyla misafirlerinize sunabileceğiniz çok kolay ve lezzeti de bir o kadar güzel tatlı tarifi hazırlayacağız. Böyle içi dışı çıtır çıtır, şerbetini de sünger gibi çeken bir tatlı tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Tarifime geçmeden önce de sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Önce şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Tenceremin içinde 3,5 su bardağı şekerim var. Sizler dilerseniz 4 bardak da şeker ilave edebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bunu da belirtmiş olayım. Üzerine 4 bardak da su ilave ettim. 6-7 damla da limon suyu ilave ediyorum ve şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Evet, şekerim yeterince eridi. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra ocağımın üzerinden alıp şerbetimi soğumaya bırakacağım. Şerbetimiz soğurken biz de tatlımızın hamurunu hazırlayacağız. Evet, şerbetim hazır, soğumaya bıraktım. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlamaya başlayalım. Kabımın içine bir tane oda sıcaklığında yumurta ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Oda sıcaklığında yine yoğurdum. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. 1 çay bardağı oda sıcaklığında süt ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı su ilave ediyorum. Suyum sıcak değil bu arada, musluk suyu, bunu da belirtmiş olayım. Kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Tamam, yeterli. 6 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine, yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden un miktarımızda da değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Biraz daha un ilave ediyorum. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Kullanmış olduğum un miktarına da hamurumu yoğurduktan sonra sizlerle paylaşacağım. Evet, tatlımın hamurunu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen bu aşamada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Tatlımın hamurunu kabımın içinde toparladım ve sonra masamın üzerine aldım. 5-6 dakikada masamın üzerinde pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Çünkü neden derseniz tatlımızın hamurunu ne kadar güzel yoğurursak açma işleminde de o kadar güzel hamurumuz açılır. Bunu da belirtmiş olayım. Ve tatlımız da çok güzel olur. Yani tatlımızın hamurunu ne kadar güzel yoğurursak tatlımızdan da o kadar güzel sonuçlar alırız. Şimdi hamurumuzu 20 eşit beze haline getirelim. Hemen bunu da belirteyim. 6 su bardağı unumun da 5,5 su bardağını kullandım, bilginize. Böyle yan taraftaki kabımın içine alıyorum. Şimdi bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Bütün hamurumu bezeler haline getirdim. Şimdi ağzını kapatacağım ve 15 dakika dinlendireceğim.
Hamurumuz dinlendi. Şimdi hepsini servis tabağı büyüklüğünde açacağım ve üst üste 2 grup olacak şekilde ayarlayacağım. Bu büyüklükte yeterli. Hemen yan tarafa alacağım. Birazcık altını nişastalayıp tekrardan bir tanesini alıyorum bezemin ve yine servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Yani hamurumuz o kadar güzel yoğrulmuş ki açılması da bir o kadar güzel oluyor. Dediğim gibi hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel açma işlemini yaparsınız. Hemen böyle ilk açmış olduğum hamurumun arasına bolca nişasta alıyorum ve ikinci açmış olduğum hamurumu üzerine alıyorum. Onun da arasına bolca nişasta alıyorum ve şimdi üçüncü hamurumu açıp 10 tanesini açıp arasını bolca nişastalayıp üst üste katacağım. Evet, 10 tane bezemi açtım ve sizlere gösterdiğim gibi arasını bolca nişastalayıp üst üste aldım. Hemen 10. açmış olduğum hamurumu da üzerine alıyorum. Ve bolca nişastalıyorum. Hemen servis tabağımın içine de birazcık nişasta serpiştirip üzerine alıyorum. Üzerini buzluk poşetiyle kapatıp diğer 10 tane bezemi de aynı bu şekil yapıp hazırlayacağım bilginize. Evet, ikinci grup hamurumu da açtım ve üst üste ilave edip arasını bolca nişastaladım. Hemen 10. açmış olduğum hamurumu da üzerine ilave ediyorum ve bolca nişastalıyorum. Hemen böyle buzluk poşetimin arasını açıyorum ve ikinci hamurumu da üzerine alıp üstünü kapatıyorum. Şimdi hava almayacak şekilde bir buzluk poşetimin içine daha geçireceğim. Asla hava almaması lazım. Eğer hava alırsa hamurumuz kurur. Açarken de güzel açılmaz. Böyle üstü kabuk kabuk olur hamurumuzun. Bunu da belirtmiş olayım. Yani asla hava almaması lazım. Şimdi yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat dinlendikten sonra tatlımın kalan aşamasına devam edeceğim. Hamurum dinlendi. Hemen ilk hazırlamış olduğum hamurumu alıyorum ve açmaya başlıyorum. Diğerini tekrardan servis tabağımın içine alıyorum. Hava almayacak şekilde üzerini kapatacağım. Şimdi elimden geldiği kadar hamurumu açıp büyüteceğim. Sizler bu aşamayı merdane ile de yapabilirsiniz. Ben merdane ile açmayı sevmediğim için oklava ile açıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Böyle kenarlarına bastıralım ki kenarlara da ince olsun, kalın olmasın. Evet, yeterince açıp büyüttüm. Şimdi tatlımızın şeklini verelim. Şimdi hamurumun dört bir kenarına da bu şekilde keseceğim ki
tatlımızın şeklini verirken daha düzgün olsun. Hemen böyle kenardan çıkan hamurlarımı alıyorum. Şimdi 3 parmak kalınlığında hamurumu kesiyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tatlınızı. Şimdi cevizimden ilave ediyorum. Kullanmış olduğum ceviz miktarım da 300 gram. Ceviz değil de Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Hemen bu şekilde tatlımın şeklini veriyorum sararak. Bu şekilde. Tatlımızın şekli bu şekilde olacak. Şimdi tatlımın şeklini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Şimdi de tepsimin içine sırasıyla dizeceğim tatlımı. Evet, bu şekilde tepsimize dizeceğiz tatlımızı. Evet, şimdi masamın üzerine temizliyorum. Diğer hamurumu da sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp bitireceğim, bilginize. Evet, sonraki hazırlamış olduğum tatlımın da şeklini verdim ve tepsimin içine dizdim. Hemen böyle kenardan çıkan parçalarını da değerlendiriyoruz arkadaşlar. Asla araya vermiyoruz. Birazcık şekilsiz oluyor ama bu kenar kısmı olsun, bir şey olmaz. Hemen böyle arasına ceviz ilave ediyorum ve onu da aynısı gibi hazırlayıp şeklini vereceğim. Bu şekilde. Yan taraftaki başka tepsimin içine alıyorum. Bu şekilde. Şimdi hepsini yapıp bitireceğim.
Evet, kenardan çıkan tatlımı da hazırladım. Tatlımız tamamen hazır. Şimdi yağını hazırlayalım ve üzerine ilave edelim. Burada 200 gram eritmiş ve soğutmuş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Hemen bunu da belirteyim. Yağımızı eritirken üzerinde böyle beyaz köpük çıkıyor. O köpüğü muhakkak alın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz onu almazsanız tatlımızın üzerinde yanıksı bir görünüm olur. Tatlımız piştiğinde bunu da belirtmiş olayım. Hemen üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Margarinimizi veya tereyağımızı erittiğimizde tamamen soğutmalıyız. Soğuduktan sonra tatlımızın üzerine ilave etmeliyiz, bilginize. Hemen böyle üzerine ilave ediyorum tatlımı. Böyle yağımızı her tarafına gelecek şekilde ilave edelim. Tamam, yeterli. Kalan yağımı da diğer taraftaki tepsime ilave ediyorum. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra tatlımı katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi tatlımın şerbetini ilave ediyorum. Başta da belirttiğim gibi tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Diğer tepsimdeki tatlım da pişiyor. O da piştikten sonra şerbetini ilave edeceğim. Böyle tatlımızın üzerinden olacak şekilde ilave edelim ki şerbetini eşit bir şekilde çeksin tatlımız. Evet, tamam. Kalan şerbetimi de diğer tepsimdeki tatlıma ilave edeceğim. Şimdi tatlımın şerbetini iyice çekmesi için 1 saat dinlendireceğim. 1 saat dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet, tatlım dinlendi. Hemen böyle servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben üzerini sizlere göstermedim ama Antep fıstığı ile süsledim. Sizler de benim gibi Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Ya da süslemeye de bilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Diğer tatlım da pişti. Onun da şerbetini ilave ettim. Yan tarafta şerbetini çekmesini bekliyorum. Şöyle göstereyim yakından, bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir tatlı tarifi ki arkadaşlar, kesinlikle yapmanıza tavsiye edeceğim bir tatlı tarifi. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Benim bayramlarda en çok sipariş aldığım tatlı tarifi. Bu arada bunu da belirtmiş olayım. Yani sipariş almış olduğum müşterilerimden asla bir olumsuz yorum almadım. Hepsi de inanın ki çok beğendiler bu tatlı tarifimi. O yüzden de sizler de eminim ki çok beğeneceksiniz. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tatlı tarifi. Hemen böyle bir de iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız çıtırtıya? İnanın ki pul pul dökülen bir tatlı tarifi oldu. Böyle yakından da göstereyim. Yani bu tatlının güzel olmaması imkansız arkadaşlar. Çünkü neden derseniz sizler de izleyince göreceksiniz, her bir aşamasını özenle hazırladığımı ve her bir aşamasının da birbirinden güzel olduğu bir tatlı tarifi kesinlikle. Yani sanki tek tek açılmış gibi her katı sayılıyordu. Sizler de izleyince göreceksiniz.
Hemen böyle bir tane de elime alıp göstermek istiyorum. Ya çıtırtısına bakar mısınız? Yani dışarıdan aldığımız tatlılardan çok daha güzel oldu inanın ki arkadaşlar. Hemen böyle bir de içini açıp göstermek istiyorum. Şerbetine de o kadar güzel çekti ki içine mükemmel bir tatlı tarifi oldu. Hemen böyle bir de tadına bakmak istiyorum. Sizlerin için hakkınızı helal edin. Yani kendim yaptım diye söylemiyorum. Tek kelimeyle mükemmel bir tatlı tarifi olmuş. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla da yapabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.